Herkese merhaba, ben Siyoj'dan Cenk Ergey, kanalımıza hoş geldiniz. Burada müzik prodüksiyonu, mix, mastering ve elektronik müzik üretirken gerçekten kullandığımız yöntemlerden bahsedeceğiz. Geçen videoda monitoring sistemimizden ve özellikle subwoofer'ın bizim için neden önemli olduğundan bahsetmiştik. Çünkü low end konusunda doğru karar verebilmek için önce low end'i gerçekten duyabilmeniz gerekiyor. Ama low end'i iyi duyabiliyor olmak onu otomatik olarak iyi yaptığınız anlamına gelmiyor. Kick güzel olabilir, bas güzel olabilir ama ikisini aynı anda çaldığınızda ortaya bambaşka bir problem çıkabilir. Bugün tam olarak buna bakacağız. Bugün bu konuyu daha net gösterebilmek için sıfırdan basit bir demo proje oluşturacağız. Bir kick ve bir bas kullanacağız. Ve bu iki sound'un birlikte nasıl çalıştığını, nerelerde birbirlerine müdahale ettiğini ve gerektiğinde aralarındaki ilişkiyi nasıl düzenleyebileceğimizi adım adım inceleyeceğiz. Shaperbox'ın osiloskopunu kullanarak kick ve basın dalga formlarını göstereceğim. Daha sonra sidechain'e bakacağız. Faz ilişkisini Revision ile kontrol edeceğiz. Bu arada Revision, trans müzik prodüktörü Reorder'ın plugin'i. Kendisine de buradan selam olsun. Bas notasını değiştirerek low end'in nasıl değiştiğini öğreneceğiz. Ve sonunda mono kontrolünü de yapacağız. Ama başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu videoda size kick her zaman şu frekansta olmalı, bas kesinlikle şu frekansta olmalı, şu kadar sidechain kullanmalısınız gibi hazır ve saçma reçeteler vermeyeceğim. Çünkü elektronik müzikte böyle evrensel kurallar yok. Aynı teknik bir parçada harika çalışabilirken başka bir parçada tamamen gereksiz olabilir. Önemli olan ne yaptığınızı ve neden yaptığınızı bilmek. Hadi başlayalım. Şimdi burada basit bir demo proje oluşturdum. Sadece bir kick ve bir bass kullanacağız. Bu iki sound'u özellikle farklı karakterlerde seçtim. Önce kick'i ve bass'ı ayrı ayrı dinleyelim. Şimdi ikisini birlikte dinleyelim. Burada ikisi de tek başına gayet iyi çalışan soundlar ama birlikte çaldıklarında low end'in tam olarak istediğimiz kadar kontrollü olmadığını duyabiliyoruz ve aslında mix içerisinde çok sık karşılaştığımız durum bu. Problem her zaman kick'in kötü olması değil, bass'ın kötü olması da değil. Bazen iki iyi sound birlikte çalışmadığında problem yaratabiliyor. O yüzden burada ilk yapmamız gereken şey hemen EQ'ya veya başka bir plugin açmak değil. Önce bu iki sound'un birbirleriyle nasıl etkileştiğini anlamak. Şimdi bass kanalına Shaperbox açıyorum. Buradaki osiloskopu kullanacağım. Kick'i de sidechain olarak gönderiyorum. Şimdi kick ve bass'ın dalga formlarını aynı anda görebiliyoruz. Burada kick geliyor. Ve kick devam ederken bass da çalışmaya devam ediyor. Özellikle low end bölgesinde bu iki sinyalin zaman içerisinde nasıl üst üste geldiğine bakıyoruz. Burada önemli olan şey şu, kick ve bass'ın aynı anda çalması başlı başına bir problem değil. Elektronik müzikte zaten ikisinin birlikte çalışmasını istiyoruz. Problem birlikte çaldıklarında birbirlerine ne yaptıkları ve bunu anlamak için kick'in sadece frekanslarına bakmak yeterli değil. Bir kick'in atak bölümü var, gövdesi var ve kuyruğu var. Bu bölümlerin her biri bass ile farklı şekilde etkileşebilir. Örneğin kick'in kuyruğu bass'ın kuyruğunun çalıştığı bölgeye uzanıyorsa bass ile daha uzun süre üst üste gelebilir. Başka bir kick'te ise bu ilişki çok daha kısa olabilir. Dolayısıyla burada amaç her kick'in kuyruğunu kısaltmak değil. Önce kullandığımız kick'in nasıl davrandığına bakmak ve bass ile birlikte nasıl çalıştığını dinlemek. Şimdi tekrar kick ve bass'a dönelim. Bir sonraki konu sidechain. Şu anda bass kick ile geldiğinde herhangi bir şekilde geri çekilmiyor. Yani ikisi aynı anda çalışıyor. Şimdi bass'a bir sidechain uygulayalım. Ve bass'ın kick geldiğinde biraz geri çekilmesini sağlıyorum. Burada önemli olan şu, sidechain'in amacı her zaman o klasik elektronik müzikteki pompalama efektini yapmak değil. Bazen amacı çok daha basit. Kick geldiğinde bass'a biraz yer açmak. Şimdi sidechain'i biraz fazla uygulayalım. Bu noktada bass'ın fazla geri çekildiğini duyabilirsiniz. Bu da istemediğimiz bir şey. Çünkü bu sefer bass'ın kendisini kaybediyoruz. Şimdi ayarı tekrar daha doğal bir seviyeye getirelim. Ve tekrar ikisini birlikte dinleyelim. Bass hala orada ama kick'in ilk vuruşu daha rahat ortaya çıkıyor. Benim için de low end'de önemli olan şeylerden biri tam olarak bu. Her şeyi daha yüksek yapmak değil, birbirlerine yer açmak. Çünkü kick ve bass'ın ikisinin de aynı anda maksimum seviyede olmasına ihtiyacımız yok. Bazen birinin çok küçük bir miktarda geri çekilmesi diğerinin çok daha net duyulmasını sağlayabilir. Ve burada sidechain miktarından çok ne kadar gerektiğini kulağımızla belirlemek önemli. Şimdi başka bir konuya gelelim. Kick ve bass arasındaki ilişki sadece ses seviyesinden ibaret değil.
Faz ilişkisi de önemli ve faz konusu genellikle insanların gözünde gerektiğinden fazla karmaşık hale geliyor. Temel olarak düşünürsek iki ses birbirini destekleyen bir ilişki içerisindeyse low end daha güçlü ve daha tutarlı hissedilir. Ama bazı durumlarda birbirlerini zayıflatabilirler. Yani kick güzel, bas güzel ama birlikte çaldıklarında low end neden beklediğiniz kadar güçlü değil. Bakmamız gereken yerlerden biri de burası. Şimdi revision'ı açalım. Kick'i sidechain olarak gönderiyorum. Bas ana sinyalimizi ve burada kick ile basın faz ilişkisini görselleştirebiliyoruz. Şimdi önce mevcut halini dinleyelim. Şimdi polariteyi ters çevirelim. Burada önemli olan polariteyi her zaman ters çevirin diye bir kural yok. Tam tersine hangi ayarın daha iyi çalıştığını parçanın kendisi belirliyor. Biz sadece seçenekleri deneyip hangisinin bizim kick ve basımıza daha iyi çalıştığını kontrol ediyoruz. Burada kick'in daha net geldiğini ve basın daha kontrollü davrandığını duyabilirsiniz ama bunu yaparken master seviyesini yükseltmedik. Yeni bir bas koymadık, yeni bir kick koymadık. Sadece ikisinin birbirleriyle olan ilişkisini değiştirdik. Şimdi başka bir önemli noktaya gelelim. Basın notasına. Bu konu bazen gözden kaçıyor. Çünkü insanlar low end problemi duyduğunda hemen EQ'ya gidiyor. Ama aynı bass sound'unu kullanıp sadece notasını değiştirdiğinizde bile low end'in davranışı değişebilir. Şimdi aynı bası bırakıyorum. Aynı pluginler, aynı ses seviyesi, sadece bas notasını değiştiriyorum. Şimdi başka bir nota deneyelim. Bir tane daha deneyelim. Gördüğünüz gibi sound aynı, pluginler aynı, mix aynı ama basın notasını değiştirdiğimizde low end'in davranışı da değişiyor. Çünkü notanın kendisi farklı frekans bölgesinde çalışıyor. Bu yüzden benim basım çok zayıf demeden önce bazen basın hangi notalarda nasıl davrandığına bakmak gerekiyor. Ve burada yine tek bir doğru yok. Şu notayı kullanın diye bir şey söylemeyeceğim. Parçanın tonalitesine, basın karakterine ve aranjmana göre değişir. Ama bunu bilmek önemli çünkü bazen problemi EQ ile çözmeye çalışıyoruz. Halbuki problem EQ değil, seçtiğimiz nota olabilir. Şimdi bir başka önemli noktaya gelelim. Mono kontrolü. Low end'de özellikle faz ilişkileri ve stereo genişliği nedeniyle bazı problemler stereo dinlerken fark edilmeyebilir. Bu yüzden mix'i zaman zaman mono olarak da kontrol etmek önemli. Önce stereo olarak ikisini birlikte dinleyelim. Şimdi monoya geçelim. Burada özellikle faz problemleri varsa bazı şeylerin monoya geldiğimizde nasıl değiştiğini daha net duyabilirsiniz. O yüzden mixinizi sadece stereoda dinlemeyin. Arada monoya alın ve şu soruları sorun. Kick hala orada mı? Bass hala orada mı? Low end hala kontrollü mü? Yoksa bazı şeyler bir anda kayboluyor mu? Bu bize mix hakkında çok değerli bilgiler verebilir. Şimdi kullandığımız kick ve bass'a tekrar dönelim. İkisi de aynı sound. Sadece şimdiye kadar aralarındaki ilişkiyi farklı şekillerde kontrol ettik. Önce ikisinin zaman içerisindeki davranışına baktık. Kick'in envelope'unu ve bass ile olan ilişkisini inceledik. Sidechain ile gerektiği kadar alan açtık. Faz ilişkisini kontrol ettik. Bass notasının low end üzerindeki etkisine baktık ve mono kontrolünü yaptık. Şimdi son halini birlikte dinleyelim. Burada aslında yaptığımız şey yeni bir kick veya yeni bir bass bulmak değildi. Zaten elimizde çalışan iki sound vardı. Sadece bu iki sound'un birbirleriyle daha iyi çalışmasını sağladık ve bence low end konusunda önemli olan yaklaşım tam olarak bu. İyi bir low end'in amacı her şeyi daha büyük yapmak değil. Her şeyi daha yüksek yapmak da değil. Her frekansta daha fazla enerji yaratmak hiç değil. Doğru şeylerin doğru zamanda ve doğru şekilde birlikte çalışmasını sağlamak. Ve burada geçen videoya geri dönüyoruz. Biz neden subwoofer'dan bahsettik? Çünkü bunları doğru duyamıyorsanız bu kararların hiçbirini doğru şekilde veremezsiniz. Osiloskop size dalga formunu gösterebilir. Revision size faz ilişkisi hakkında görsel bilgi verebilir. EQ size frekansları gösterebilir ama sonunda bunun iyi olup olmadığını kulağınızla duymanız gerekiyor. Çünkü bütün bu araçlar size bilgi veriyor. Ama müzikal kararı sizin vermeniz gerekiyor. O yüzden low end'i düzeltmek daha fazla bas koymak değil, daha büyük bir kick seçmek değil, her şeye sidechain koymak da değil ve kesinlikle
kick şu frekansta olmalı, bas şu frekansta olmalı gibi hazır reçetelerden ibaret değil. Low end, kick ve bassın birlikte nasıl çalıştığı ile ilgili zaman ilişkisi, seviye ilişkisi, faz ilişkisi, seçtiğiniz nota ve tabii ki duyduğunuz sonuç. Bir sonraki mixinizde kick ve bass'ı sadece solo dinlemeyin, birlikte dinleyin. Full mix içerisinde ne olduğuna bakmadan önce bu ikisinin kendi arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışın. Gerekirse osiloskop açın, faz ilişkisini kontrol edin, mono dinleyin ve bütün bunları yaptıktan sonra ekrandaki bütün analizörleri kapatıp sadece müziği dinleyin. Çünkü sonunda müziği osiloskop dinlemeyecek, insanlar dinleyecek. Eğer bu tarz gerçek prodüksiyon videolarını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da hangi konuyu görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Müzik yapmaya devam edin.